Değerli izleyicilerimiz, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında alarm verilmiş durumda. Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya ve diğer pek çok Avrupa ülkesi maalesef geçen yılki vaka sayılarına doğru koşuyor. Almanya'da şu anda günlük vaka sayıları 40 bin ile 50 bin arasında. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz 200 civarında insan da günlük olarak Almanya'da yaşamını yitiriyor. Hastanelerdeki yoğunluklar da artmaya başladı. Almanya Başbakanı Merkel emekli olmadan önce yaşadığı 100 yılda bir görülen böylesine büyük bir salgından mücadele etmeye çalışıyor. Ancak ben tüm yayınlarımda daha önce ifade etmiştim. Bu tablonun sorumlusu olarak sıvıyı vurdurmayanlar görünüyor. Onları suçlamaya başladılar. Nitekim Avusturya'da aşı olmayanlar artık sokağa çıkamıyor. Bunun yanı sıra Almanya Başbakanı Merkel de yapmış olduğu açıklamada artık herkesin aşı olması gerekiyor. Merkel, yakınlarınızı, çevrenizde bulunan arkadaşlarınızı ikna edin ve mutlaka aşı olmalarını sağlayın dedi. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklama aslında büyük bir çaresizliğin göstergesi. Tablo değişmiyor. Gördüğünüz gibi kışa girdik. Gelinen durumla beraber vaka sayıları geçen yılki rakamlara ulaşmak üzere. Şimdi Merkel'in yapmış olduğu açıklamanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve Merkel şunları söylüyor. Bakın, önümüzde çok zor haftalar var diyen Almanya Başbakanı Merkel bir kez daha herkesi koronavirüs aşısı olmaya çağırdı. Bir yıl önce de durumun çok ciddi olduğunu ancak şimdi aşılara ulaşma imkanı bulunduğunu belirten Merkel, bu olanağı hemen kullanmalıyız, hızlı bir şekilde kullanmalıyız. Sizden rica ediyorum, siz de katılın ve yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışın dedi. Her koronavirüs hastasının en iyi şekilde tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Merkel, her hasta için de hastanelerde yer ve personel olması gerektiğini ifade etti. Merkel, ancak tam da bu koronadan ağır şekilde etkilenen bölgelerde mümkün değil. Ancak bu durum koronadan ağır şekilde etkilenen bölgelerde mümkün değil. Üniteler dolu ve hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyatlar iptal ediliyor. Henüz geçen pandemi kışının etkilerini üzerinden atamamış olan doktorlar ve sağlık personeli sınırlarının eşiğine gelmiş durumda dedi. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın en önemli sağlık kuruluşlarından bir tanesi olan Berlin Charity'de maalesef acil durumlar haricinde artan koronavirüs hastaları nedeniyle ameliyatlar ertelenmiş durumda ve bu ameliyatların da ne zaman yapılacağı belli değil. Çünkü önümüzde Almanya'da daha da sıkıntılı bir tablo var. Almanya'da eyalet yönetimlerini bir kez daha birlikte hareket etmeye çağıran Merkel, federal yönetim ve eyalet yönetimlerinin ortak kurallar üzerinde anlaşmaları bize hep yardımcı oldu dedi. Saygıdeğer izleyicilerim, tablo şu. Basitçe Merkel şunu söylüyor. Önünde vaka sayıları var, raporlar var. Bundan sonra ağır bir tablo ortaya çıkacak. Bulunan aşıya rağmen her şeyin başa dönüyor olması tabii ki kafalardaki soru işaretlerini de ister istemez arttırdı. Almanya'da şu anda yaklaşık 25 milyon kişi aşı yaptırmadı. Merkel çıkıp açık bir şekilde itiraf ediyor. Biz insanları ikna edemedik. Siz çevrenizde bulunan insanları ikna edin diyor. Bakın, insanlık gerçekten büyük bir çıkmazın içerisine yeniden sürükleniyor. Ben buna 5. dalga diyorum. Çünkü görünen şu ki tablo yine bir vurgun şeklinde insanları alıp götürecek. Günde yaklaşık şu anda 200 kişi hayatını yitiriyor. Sadece Almanya'da. Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'den bir açıklama yaptı. Şubat ayına kadar Avrupa kıtasında yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybedecek dedi.
Evet, resmi bir açıklama. Dünya Sağlık Örgütü, yani bu koronavirüsü yöneten, tüm gelişmeleri aktaran doktorların bulunduğu örgüt. Şimdi biz de şunu soruyoruz o zaman. Bu sıvılar, bu aşılar piyasaya çıkmadan önce ne dendi? Bu iş bitti dendi, değil mi? Ama görüyorum ki ve izliyoruz ki siyasetçiler bu aşıların piyasaya çıkmadan önce yapmış olduğu açıklamalardan çok çok uzaklar. İnsanlığın önüne adeta bir mucize sıvı gibi sunuldu ama görüyoruz ki rakamlar yine başa dönüyor. Merkel ne olur çevrenizi ikna edin diye adeta Almanya'da yaşayanlara yalvardı arkadaşlar. Şimdi bu 25 milyon insan neden aşı olmuyor sorusunu cevapladığımızda ortaya enteresan bir tablo çıkıyor. 1. Siyasetçilere halk güvenmiyor. Bunun sebebi ise bu kriz döneminde her gün başka bir şey söylediler arkadaşlar. Sabah başka bir şey, akşam başka bir şey. İnsanların kafasını adeta çorbaya çevirdiler. Şimdi de Merkel çıkmış yalvarıyor. Arkadaşlar, üzülerek anlatıyorum bunu ama önümüzdeki günlerde Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da durum daha da ağırlaşacak. Yine geçen yılki tabloyla karşılaşacağız. Ben de sıradan bir insan olarak şunu soruyorum. Diyorum ki madem bu kadar önlem aldınız, kapanmalar, aşılanmalar ve daha pek çok önlem, neden başa dönüyoruz? Bu sıvılar bu işi hani bitiriyordu? İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu, sosyolojileri bozuldu, alışkanlıkları bozuldu, her şey bozuldu. Neden? İnsanlar uçağa bindirilmedi, insanlar evinden çıkamadı, insanlar oraya gidemedi, buraya gidemedi, yok bilmem ne kodu dendi. O zaman ben de soruyorum, neden başa dönüyoruz? Alınan bu tedbirler neden insanlara bir fayda sağlamadı? Neden? Almanya'da günlük rakamlar bugün 50 bine ulaşıyorsa Merkel'in başarılı olduğunu, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın başarılı olduğunu söylemek doğru değil arkadaşlar. Değil. Niye başa dönüyor kardeşim o zaman? Ortada bir hata var demektir. 25 milyon insandan bahsediyoruz. Bu insanlar neden vurdurmuyor? Bu insanların kapısını hiç kimse çaldı mı kardeşim? Sen neden vurdurmuyorsun dedi mi? Ne oluyor arkadaşlar? Tablo yine aynı. Şimdi insanlar alıştığı için bu olaya, bu koronaya geçen yılki kadar tepki göstermiyorlar. Ama ben de soruyorum, nereye kadar ve ne zamana kadar? Arkadaşlar, ne oluyor? Bir oyun mu oynanıyor? Perde arkasında bir şeyler mi saklanıyor? Rakamlar bu kadar hızlı bir şekilde artıyor ama bu bilim insanlarımız, siyasetçilerimiz ne yapıyorlar diye soruyorum ben. Bu nedir arkadaşlar? Bu daha ne kadar sürecek? Sıvı dediler, insanlar, milyonlarca insan sıvıları vurdurdu. Şimdi yeniden başa dönülüyor. Ben daha önce açıklamıştım. Bu sıvıyı vurdurmayanları günah keçisi ilan edecekler demiştim. İşte buyurun. İlan ettiler bile. Avusturya karar aldı. Aşı yaptırmayanları sokağa çıkarmıyor. İşte niye çıkarmıyor? Günah keçisi sensin diyor. Hani zorlama yoktu, hani zorunlu değildi, hani insanlar ister olur ister olmazdı. Avusturya'da alınan bu karar ya da başka bir ülkede alınacak olan benzer kararlar
İnsan haklarına, hukuka uygun mu diye soruyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın oyun büyük, salgın büyük. Olan hastalananlara, hayatını kaybedenlere, yakınlarına oluyor arkadaşlar. Birileri izliyor. Tablo gerçekten çok çok üzücü. Önümüzdeki günlerde hani gerçekleri bilmek gerekiyor arkadaş. Bu felaket tellallığı falan değil. Gerçekleri bilip ona göre hazırlıklı olmak, önlemi almak gerekiyor. Bunun için anlatıyorum ben zaten bunları. Merkel çıkmış, halka yalvarıyor arkadaşlar. Almanya Başbakanı yalvarıyor. Biz anlattık kardeşim, dedik ki siz bu krizi yönetemiyorsunuz. İnsanlar size güvenmiyor ve güvenmediği için de bu sıvıları vurdurmuyor dedik. İnsanlar sokaklara döküldüler. Berlin'de, Hamburg'da, Frankfurt'ta, Köln'de bu alınan tedbirleri protesto ettiler. Sadece Almanya değil, tüm Avrupa'da. Hiç kimse bu insanları çağırıp sormadı. Kardeşim sen ne istiyorsun diye bir kişi karşısına alıp konuşmadı arkadaşlar. Tablo bu. Bundan sonra bakalım neler olacak. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Söylemek istediklerinizi lütfen yorum bölümüne yazın. Ben biliyorsunuz bunların hepsini tek tek okuyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam ise daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka bu videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve mutlaka kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.